Cemile Sultan, kardeşine öyle bir şart koştu ki hiçbir Osmanlı şehzadesi bunu kabul etmemişti. "Eğer Nazikeda ile evleneceksen," dedi sert bir sesle, "bana yemin edeceksin. Asla ama asla başka kadın almayacaksın. O senin tek eşin olacak. Ömrün boyunca sadece ona sadık kalacaksın." Sarayda herkes şaşırmıştı. Böyle bir yemin imkansızdı. Şehzadeler hep birden fazla eş alırdı. Vahidettin ise gülümsedi. "Yemin ederim," dedi. O yemin 8 Haziran 1885'te Ortaköy Sarayı'nda gerçekleşen düğünle birlikte başladı. Vahidettin 24, Nazikeda 19 yaşındaydı. İlk yıllar huzurlu geçti. İlk kızları Münire doğdu. Birkaç hafta sonra öldü. Sonra Ulviye geldi, ardından Sabiha. Ama erkek çocuk yoktu. Saray bunu fısıldıyordu. Şehzadenin erkek evladı olmalı. Başka evlilik yapmalı. Yıllar geçti. 10 yıl, 15 yıl, 20 yıl. Vahidettin yeminini bozmuyor, başka kadına bakmıyordu. Ta ki 1905 yılına kadar. O yıl bir şey değişti. Nazikeda eşine öyle bir şey söyledi ki, hikayemiz Kafkasya'nın yeşil tepeleri arasında, Karadeniz'in sessiz dalgalarının kıyıya vurduğu Apazya topraklarında, 1866 yılının sonbaharında küçük bir sultan doğdu. Adı Emine Marşanya'ydı. Babası Hasan Bey Marşan, Sebelda'nın hükümranıydı. Annesi Fatma Horecan Hanımsa asil bir Apaz ailesinin kızıydı. Emine'nin bal rengi gözleri, annesinin gözlerinden mirastı. Uzun kestane rengi saçlarıysa babasının gençlik yıllarını hatırlatıyordu. Küçük sultan, ailesinin köşkünde büyürken Kafkas dağlarının sessizliğini dinlerdi. Kardeşleriyle bahçede koşturur, annesi piyano çalarken onun sesini hayranlıkla dinlerdi. O yıllar huzurluydu. Dünya henüz değişmemişti. 1876 yılında her şey alt üst oldu. Rusya'nın Kafkasya'daki baskısı artmıştı. Apaz beylerinden birçoğu topraklarını terk etmek zorunda kaldı. Emine'nin babası da ailesini güvenli bir yere götürmek istedi. İstanbul, Osmanlı başkenti olarak göç edenlere kapılarını açıyordu. Hasan Bey, küçük kızlarını ve eşini bir gemiye bindirdi. Emine henüz 10 yaşındaydı. Kafkasya'nın yeşil tepelerine son kez baktı. Bir daha asla geri dönemeyeceğini henüz bilmiyordu. Gemi İstanbul Boğazı'na girdiğinde Emine'nin gözleri hayretle açıldı. Denizin iki yakasında yükselen yalılar, camilerin minareleri ve sarayların beyaz duvarları bambaşka bir dünyanın kapılarını aralıyordu. Hasan Bey kızlarını önce akrabalarının yanına yerleştirdi. Ancak kısa süre sonra kızlarının sarayda eğitim görmesinin onların geleceği için en doğrusu olacağına karar verdi. Emine'nin teyzesi Suzidil Hanım, Cemile Sultan'ın sarayında hizmet ediyordu. Küçük Emine, kız kardeşleri Daryal ve Naciye ile birlikte Cemile Sultan'ın himayesine verildi. 1877 yılında Emine, Cemile Sultan'ın Kandilli'deki sarayına taşındı. Boğazın kıyısındaki bu bahçeler ve çiçeklerle bezeli yer, eşsiz bir güzelliğe sahipti. Sultan Abdülmecid'in kızı olan Cemile Sultan, zarif, kibar ve kültürlü bir hanımefendiydi. Emine'yi gördüğü ilk günden itibaren sevdi. Küçük kızın bal rengi gözlerindeki masumiyet ve sadelikten etkilendi. Cemile Sultan ona kendi kızıymış gibi sahip çıktı. Saray geleneği uyarınca Emine'nin adı değiştirildi ve kendisine nazik tabiatlı anlamına gelen Nazikeda ismi verildi. Nazikeda artık Apazya'da doğan o küçük kızdan öte, saray terbiyesiyle yetişen genç bir sultan adayıydı. Yine de kalbinde Kafkasya'nın esintilerini taşımaya devam ediyordu. Hazır mısın? Bu gece seni zamanda geriye götüreceğim. Ama önce küçük bir ricam var. Eğer bu tür hikayeleri seviyorsan kanala abone ol. Çünkü her gece seninle buradayım. Ve şimdi yorumlara yaz bakalım. Dünyanın neresinden izliyorsun ve saat kaç? Belki sen Tokyo'da sabah kahvaltısı yaparken dinliyorsun. Belki Paris'te gece uyumadan önce. Her neredeysen hoş geldin. Şimdi hikayeye başlayalım. Kandilli Sarayı'nın büyük salonunda piyano sesleri her sabah yankılanırdı. Nazikeda'nın parmakları tuşlar üzerinde hareket ederken Cemile Sultan koltuğunda otururdu.
Nazikeda müzik konusunda doğuştan gelen bir yeteneğe sahipti. Öğrendiği her nota zihninde Kafkasya'nın dağlarına dair imgeler uyandırırdı. Cemile Sultan, Nazikeda'ya saray eğitiminin tüm inceliklerini öğretiyordu. Fransızca, hat sanatı ve edebiyat dersleri birbirini izliyordu. Genç kız Osmanlı saray kültürünü benimserken kökenlerini de muhafaza ediyordu. Teyzesi Suzidil Hanım geceleri ona Apazca masallar anlatmaya devam ediyordu. Nazikeda, Kafkasya'nın ruhuyla Osmanlı'nın zarafetini kişiliğinde birleştirerek büyüyordu. Sarayın bahçesindeki atlar Nazikeda'nın ilgisini çekiyordu. İlk binişinde çekinse de Cemile Sultan, sultan kanından gelenlerin atlarla doğal bir bağı olduğunu belirterek onu cesaretlendirdi. Nazikeda kısa sürede mahir bir binici haline geldi. Boğaz kıyısındaki parkta sabahları at binerken rüzgarın eşliğinde kendini özgür hissederdi. Bu anlar ona çocukluğundaki Kafkasya tepelerini anımsatırdı. Cemile Sultan'ın kızı Fatma Hanım Sultan, sağlık sorunları nedeniyle zayıf düşmüştü. Nazikeda onun en yakın sırdaşı ve arkadaşı oldu. Her gün Fatma Hanım Sultan'ın yanında oturur, ona kitap okur ve piyano çalardı. Fatma Hanım Sultan, Nazikeda'nın varlığından huzur bulduğunu sık sık dile getirirdi. Nazikeda, arkadaşının durumuna tanıklık ederken görevini büyük bir sadakatle yerine getirirdi. Zaman geçtikçe Nazikeda 17 yaşına ulaştı. Cemile Sultan ona olan sevgisini ve bağlılığını her fırsatta gösteriyordu. Kandilli Sarayı, Nazikeda için artık gerçek bir yuva olmuştu. Boğazın suları, piyano tınıları, binicilik antrenmanları ve Fatma Hanım Sultan'la geçen vakitler hayatının merkezindeydi. 1884 yılının sonbaharına girilirken, huzurlu günlerin devam edeceği düşüncesiyle piyanosunun başında Boğaz'ı seyrediyordu. 1884 yılının sonbaharı Boğaz'a erken gelmişti. Yapraklar sararmış, rüzgar serinlemeye başlamıştı. Cemile Sultan'ın sarayında günlük işleyiş devam ediyordu. Nazikeda büyük salonda piyano çalmaktaydı. Parmakları tuşlar üzerinde usulca gezinirken müziğin akışına odaklanmıştı. Fatma Hanım Sultan ise pencere kenarında oturmuş, dışarıda süzülerek düşen yaprakları izliyordu. Salona girildiğinde Nazikeda müziğin etkisiyle durumu fark etmedi. Cemile Sultan kardeşi Şehzade Vahidettin'le birlikte içeri girdi. Vahidettin 23 yaşında, uzun boylu ve ağırbaşlı bir şehzadeydi. Ablasını ziyaret etmek amacıyla saraya gelmişti. Ancak salona adım attığında piyano başındaki genç kızı görerek duraksadı. Piyanonun başında uzun kestane rengi saçları omuzlarına dökülen ve parmakları tuşlar üzerinde hareket eden Nazikeda oturuyordu. Vahidettin genç kızın zarif duruşunu ve piyano çalarken takındığı ifadeyi bir süre izledi. Cemile Sultan kardeşinin bakışlarını fark ederek durumu gözlemledi. Nazikeda icrasını bitirdiğinde salonda bulunanları fark etti. Hemen ayağa kalkarak protokol gereği selam verdi. Vahidettin genç kıza kim olduğunu sordu. Cemile Sultan araya girerek Nazikeda'nın kendi himayesinde bulunduğunu ve Fatma Hanım Sultan'ın arkadaşı olduğunu belirtti. Vahidettin bakışlarını Nazikeda'dan ayırmadan başını salladı. Nazikeda, şehzadenin ilgisi karşısında sessiz kalarak izin istedi ve salondan ayrıldı. Vahidettin genç kızın gidişini izlerken Cemile Sultan kardeşinin bu yoğun ilgisinden dolayı düşünceli bir tavır takındı. O gün saraydan ayrılan Vahidettin, yol boyunca Nazikeda'nın piyano başındaki halini ve tavırlarını düşündü. Genç kızın bal rengi gözleri ve zarafeti zihninde yer etmişti. Gece boyunca bu karşılaşmanın etkisinden çıkamadı. Bir karar aşamasında olduğunun farkındaydı. Nazikeda'ya karşı hissettiği bu ani ilgi, onu ablası Cemile Sultan'la bir konuşma yapma düşüncesine sevk etti. Kalbindeki kesinlik, Nazikeda ile bir gelecek kurma isteği üzerine yoğunlaşmıştı. Vahidettin bir hafta bekledikten sonra kararını verdi. Cemile Sultan'ın sarayına bu kez farklı bir niyetle gitti. Ablasıyla baş başa kaldıklarında tavrı ciddiydi. Konuşmak istediğini belirttiğinde Cemile Sultan merakla kardeşini dinlemeye koyuldu. Vahidettin kısa bir tereddüdün ardından niyetini açıkça ifade etti. Nazikeda ile evlenmek istediğini ve ablasından bu konuda rıza beklediğini söyledi. Cemile Sultan,
bu talep karşısında bir süre sessiz kaldı. Kardeşinin kararlı bakışları altında durumu tarttı. Cemile Sultan ayağa kalkıp pencereden boğazın sularını izledi. Nazike dayı kendi kızı gibi benimsiyordu. Üstelik Fatma Hanım Sultan'ın sağlık durumu sebebiyle Nazike'danın arkadaşlığına büyük bir ihtiyacı vardı. Fatma Hanım Sultan'ın yaşadığı halsizlik ve rahatsızlık dönemlerinde Nazike'da onun en büyük destekçisiydi. Cemile Sultan bu talebi olumlu karşılayamayacağını bildirdi. Vahidettin bu cevabın nedenini sorduğunda Cemile Sultan, Nazike'danın kızıyla olan bağını ve Fatma Hanım Sultan'ın hassas durumunu hatırlattı. Nazike'danın saraydan ayrılmasının kızının moraline ve sağlığını olumsuz etkileyeceğinden endişe ediyordu. Vahidettin hislerinde samimi olduğunu vurgulasa da Cemile Sultan daha derin bir noktaya değindi. Kardeşine bir şehzade olarak gelecekte başka evlilikler yapabileceğini, Nazike'danınsa asil bir aileden gelen bir sultan olduğunu hatırlattı. Nazike'danın tek eş olarak kalacağı bir hayatı hak ettiğini düşündüğünü belirtti. Vahidettin, hayatı boyunca yalnızca Nazikeda'yla yetineceğine dair bir bağlılık sözü verdi. Ancak Cemile Sultan, bu tür sözlerin zamanla unutulabileceğine dair geleneksel çekincelerini dile getirerek kararından dönmedi. Vahidettin'e bu isteğinden vazgeçmesini tavsiye etti. Saraydan ayrılan Vahidettin, reddedilmiş olmanın ağırlığını hissediyordu. Arabasına binerken sarayın pencerelerine doğru baktı. Kalbindeki kararlılıksa henüz sönmemişti. Bu talebini yinelemek ve ablasını ikna etmek için her yolu denemeye kararlıydı. Vahidettin ertesi gün saraya tekrar gitti. Cemile Sultan, kardeşinin bu ısrarlı tavrına şaşırmadı. Vahidettin, Nazike'da ile bir hayat kurma arzusunu yineledi. Cemile Sultansa bir önceki gün dile getirdiği çekincelerin arkasında durduğunu belirtti. Vahidettin, hayatına başka birini almayacağına dair verdiği sözü tekrar etse de ablasını ikna edemedi. Günler birbirini izledi. Vahidettin her gün saraya giderek aynı talebi dile getirdi ve her seferinde aynı cevabı aldı. Cemile Sultan bu durumdan dolayı yorgun düşerken, Nazike'danın kendisine uygun olmadığını ve başka bir aday bulması gerektiğini hatırlattı. Nazike'da ise gelişmeleri Fatma Hanım Sultan aracılığıyla öğreniyordu. Şehzadenin kendisiyle evlenmek istediği bilgisi, Nazike'da da karmaşık hisler uyandırdı. Şehzade Vahidettin'in heybetli duruşunu hatırlıyor. Ancak geleceğine dair bir belirsizlik yaşıyordu. O zamana kadar tüm hayatını Cemile Sultan'ın yanında geçirmeyi planlamıştı. Aylar geçmesine rağmen Vahidettin'in ziyaretleri devam etti. Cemile Sultan, kardeşinin bu yoğun isteğinin nedenini sorguladığında, Vahidettin bu durumun kendisi için hayati bir önem taşıdığını ve olumsuz bir cevap alması halinde bir daha evlenmeyeceğini ifade etti. Vahidettin'in bu kararlı duruşu, Cemile Sultan'ın meseleyi yeniden değerlendirmesine neden oldu. Hislerin geçici bir heves olmadığını fark etti, ancak tereddütleri bakiydi. Bir gün Nazike dayı huzuruna çağırarak bu evlilik teklifi hakkındaki fikrini sordu. Nazike da Cemile Sultan'ın kararına saygı duyacağını ve onun uygun gördüğü şekilde hareket edeceğini belirtti. Kendi hisleri konusundaysa dürüst davranarak şehzadeyi henüz tanımadığını, ancak rıza gösterilirse bu evliliği kabul edeceğini söyledi. Aradan 1 yıl geçmişti ve Vahidettin vazgeçmemişti. Bu sadakat ve ısrar karşısında Cemile Sultan kararını verdi. O gece Vahidettin saraya geldiğinde ablası onu farklı bir ifadeyle karşıladı. Talebini kabul edebileceğini, ancak yerine getirilmesi gereken kesin bir şartı olduğunu bildirdi. Vahidettin'in kalbi bu şart karşısında hızla çarpmaya başladı. Cemile Sultan kararlı bir ifadeyle kardeşine bakarak şartını açıkladı. Eğer Nazike'da ile evlenecekse, üzerine başka bir hanım almayacağına dair yemin etmesini istedi. Nazike'da onun tek eşi olacak ve ömrü boyunca sadakatini yalnızca ona sunacaktı. Vahidettin bu talebi duyduğunda bir an duraksadı. Osmanlı hanedan geleneğinde şehzadelerin birden fazla evlilik yapması yaygın bir durumdu ve toplumun beklentisi de bu yöndeydi. Tek eşliliği tercih etmek, hanedan üyeleri arasında pek rastlanmayan bir durumdu. Ancak Vahidettin tereddüt etmeden bu şartı kabul etti. Nazike'danın kendisi için kâfi olduğunu ve bir başkasına ihtiyaç duymayacağını kararlılıkla dile getirdi. Cemile Sultan, bunun sıradan bir söz olmadığını, bağlayıcılığı yüksek bir yemin olması gerektiğini vurguladı.
bu yeminin bozulmasının büyük bir vebal olacağını hatırlattı. Vahidettin elini kalbinin üzerine koyarak Nazike'den başka hiç kimseyle evlenmeyeceğine dair yemin etti. Kardeşinin samimiyetinden emin olan Cemile Sultan, Nazike'yi kızı gibi gördüğünü ve onun mutluluğunun kendisi için her şeyden önemli olduğunu belirterek evliliğe rıza gösterdi. Düğün hazırlıkları vakit kaybetmeden başladı. Merasim için 8 Haziran 1885 tarihi belirlendi ve Ortaköy Sarayı düğün için hazırlandı. Nazike 19 yaşındaydı ve hayatındaki bu büyük değişimin eşiğinde karmaşık hisler içerisindeydi. Cemile Sultan, himayesindeki genç kızın hazırlıklarıyla bizzat ilgilendi. Düğün günü boğazın parıltısı altında Ortaköy Sarayı'nın salonları özenle süslendi. 24 yaşındaki Vahidettin, tören alanında yerini aldı. Nazike'yi gördüğünde ona yaklaşarak hayat boyu sürecek olan bağlılığını ifade etti. Nikah merasimi sırasında dualar okundu ve resmi akit tamamlandı. Cemile Sultan, bu birleşmeyi hem bir mutluluk hem de himaye ettiği kızından ayrılmanın getirdiği hüzünle takip etti. Törenin ardından Nazike ve Vahidettin ikamet edecekleri Feriye Sarayı'na geçtiler. Vahidettin eşine onu gördüğü ilk günden itibaren beslediği ilgiyi ve gelecekteki huzurlu günlere dair vaatlerini anlattı. Nazike şehzadenin bu içten tavrı karşısında tebessüm ederek yeni hayatına ilk adımını attı. Feriye Sarayı, Boğaz'ın kıyısında yer alan 3 katlı, ahşap ve zarif bir yapıydı. Nazike bu yeni ikametgahını ilk gördüğü andan itibaren benimsedi. Denize nazır büyük pencereleri ve çiçeklerle bezeli bahçesiyle saray, huzurlu bir atmosfere sahipti. Vahidettin eşine sarayın her köşesine gezdirerek burayı dilediği gibi düzenleyebileceğini belirtti. İlk zamanlar Nazike için evlilik hayatına alışma süreciyle geçti. Vahidettin eşine karşı her zaman nezaketle yaklaşıyordu. Sabah kahvaltılarının ardından Vahidettin meşguliyetlerine dönerken Nazike vaktini piyano çalarak, kitap okuyarak ve bahçede yürüyüş yaparak değerlendiriyordu. Akşamları ise birlikte yemek yiyip sohbet ederek vakit geçiriyorlardı. Müziğe ilgi duyan Vahidettin'in sarayında küçük bir musiki heyeti bulunuyordu. Bazı akşamlar saz heyeti icralarda bulunurken Nazike piyanosuyla onlara eşlik ediyordu. Vahidettin eşinin piyano icrasını dinlemekten büyük bir memnuniyet duyduğunu dile getiriyordu. Nazike'nin parmakları tuşlar üzerinde gezinirken Vahidettin sessizce müziğe odaklanıyordu. Zaman ilerledikçe Nazike eşinin kişiliğini daha yakından tanıma fırsatı buldu. Vahidettin sessiz, derin düşüncelere sahip ve sakin bir hayatı tercih eden bir yapıdaydı. Siyasi emeller taşımıyor, tahtın varisleri arasında oldukça geride yer aldığı için saltanat hayalleri kurmuyordu. Onun önceliği kitapları, musikisi ve ailesiyle huzur içinde yaşamaktı. Nazike'nin ilk günlerdeki çekingenliği yerine zamanla karşılıklı bir güvene bıraktı. Vahidettin'in düşünceli tavırları ve nezaketi bu yakınlığın gelişmesinde etkili oldu. Bir akşam Vahidettin, Nazike'ye olan bağlılığının her geçen gün daha da derinleştiğini ifade etti. Aralarındaki resmiyetin azalarak yerini samimiyete bırakmasını istediğini belirtti. Nazike eşine ismiyle hitap etmeye başlayarak bu yakınlığa karşılık verdi. Cemile Sultan, Nazike'nin durumunu yakından takip etmek için sarayı sık sık ziyaret ediyordu. Kardeşinin verdiği sözü tuttuğunu ve Nazike'nin mutluluğu için çabaladığını görmek onu memnun ediyordu. Vahidettin, ablasına verdiği yemine sadık kalarak hayatında yalnızca Nazike'nin olacağını her fırsatta gösteriyordu. Nazike eşinin kendisine getirdiği yeni notalarla müzik çalışmalarını sürdürüyordu. Birlikte çıkılan bahçe yürüyüşleri ve okunan kitaplar hayatlarının bir parçası haline gelmişti. Her ikisi de bu huzurlu yuvayı bir evlatla taçlandırmayı arzu ediyor, gelecek günlerin kendilerine bir çocuk müjdesi getirmesini temenni ediyorlardı. Nazike 1888 yılının baharında anne olacağı haberi Feriye Sarayı'nda büyük bir memnuniyetle karşılandı. Vahidettin eşinin üzerine her zamankinden daha fazla titriyor ve sağlığına azami dikkat gösteriyordu. Nazike hayatındaki bu yeni dönemin getirdiği heyecanla birlikte bir parça endişe de taşıyordu. Cemile Sultan,
Nazike dayı bu süreçte yalnız bırakmayarak sık sık ziyaret etti. Sarayın tecrübeli görevlileri ve tabipler gözetiminde hazırlıklar tamamlandı. Ağustos ayı geldiğinde doğum gerçekleşti ve bir kız evlat dünyaya geldi. Bebeğe Münire Sultan adı verildi. Vahidettin kızını kucağına aldığında hissettiği memnuniyeti dile getirdi. Nazike de yorgunluğuna rağmen bebeğiyle vakit geçirmeye başladı. İlk günler sükûnet içinde geçti. Münire Sultan narin bir bebekti. Nazike de ve Vahidettin vaktinin büyük kısmını bebekleriyle ilgilenerek geçiriyordu. Ancak bir süre sonra Münire Sultan'ın beslenmesinde ve genel sağlık durumunda bazı sorunlar gözlendi. Bebeğin zayıflığı ve durgunluğu saraydaki endişeyi artırdı. Tabipler durumu yakından takip etse de bebeğin bünyesi beklenen direnci gösteremedi. Doğumdan 2 hafta sonra bir sabah Münire Sultan hayata gözlerini yumdu. Sarayda derin bir hüzün hakim oldu. Vahidettin ve Nazike de ilk evlatlarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadılar. Küçük sultanın naaşı yapılan merasimle saray mezarlığına defnedildi. Nazike de bu kaybın ardından uzun süre sessizliğe gömüldü. Günlerini odasında denizi seyrederek geçirmeye başladı. Vahidettin eşini bir an olsun yalnız bırakmayarak ona destek olmaya çalıştı. Geleceğe dair umutlarını koruması gerektiğini, ne olursa olsun bağlılığının değişmeyeceğini belirterek Nazike dayı teselli etti. Zamanla Nazike da'nın bu derin kederi hafiflemeye başladı. Vahidettin'in sabırlı ve şefkatli tutumu, saraydaki hayatın yavaş yavaş normale dönmesini sağladı. Bir süre sonra Nazike da'nın tekrar bir evlat beklediği haberi sarayda yeni bir umut ışığı yaktı. Nazike da 1892 yılının Eylül ayında ikinci kez doğum yaptı. Bu defa süreç daha sükûnetle ilerledi ve dünyaya gelen kız evladın sağlığı yerindeydi. Bebeğe Fatma Ulviye Sultan adı verildi. Vahidettin kızını kucağına aldığında bu yeni başlangıca dair temennilerini dile getirdi. Nazike de kızı Ulviye'nin gür sesini duydukça ve sağlıklı gelişimini gözlemledikçe teselli buluyordu. Tabipler de bebeğin durumunun iyi olduğunu onayladılar. Ancak Nazike da'nın zihninde Münire Sultan'ın kaybından kalan tedirginlikler yerini koruyordu. Gece boyu bebeğini yakından takip ediyor, gelişimini endişeyle izliyordu. Vahidettin eşinin bu kaygılarını gidermek için ona destek oldu. Ulviye Sultan'ın ne kadar canlı ve hareketli bir bebek olduğuna dikkat çekerek bu defa her şeyin yolunda gideceğine dair inancını paylaştı. Günler geçtikçe Nazike da'nın bu çekinceleri yavaş yavaş azaldı. Ulviye Sultan vaktinde emeklemeye ve ardından yürümeye başladı. İlk adımlarını attığında Nazike da ve Vahidettin bu ana birlikte tanıklık ettiler. Cemile Sultan da yeğenini sık sık ziyaret ediyor, küçük sultanın annesine olan benzerliğini dile getiriyordu. Ulviye Sultan bal rengi gözleri ve zarif hatlarıyla annesinin simasını taşıyordu. Vahidettin akşamları saraya döndüğünde vaktinin büyük kısmını kızıyla ilgilenerek geçiriyordu. Bu huzurlu ortam Nazike dayı da olgunlaştırmıştı. Vahidettin'le aralarındaki sadakat ve sevgi bağı yaşadıkları zor günlerin ardından daha da kuvvetlendi. Vahidettin Nazike dayı olan bağlılığını ve ailesine duyduğu sevgiyi her fırsatta gösteriyordu. 2 yılın ardından Nazike da'nın yeniden bir evlat beklediği haberi sarayda memnuniyetle karşılandı. Önceki tecrübelerin getirdiği bir sükûnetle hazırlıklara başlandı. Vahidettin her ne kadar bir erkek evlat arzusu taşısa da kız evlatlarına duyduğu sevginin kendisi için öncelikli olduğunu belirtiyordu. Vahidettin Cemile Sultan'a verdiği sözü tutmaya devam ediyordu. Hanedan mensupları arasında yaygın olan çok eşlilik geleneğine rağmen hayatında yalnızca Nazike de vardı. Ulviye Sultan'ın konuşmaya başlaması ve anne ile baba kelimelerini telaffuz etmesi Feriye Sarayı'ndaki mutluluğu pekiştirdi. Sarayın bahçesinde yankılanan çocuk sesleri, Nazike da'nın piyano tınıları ve Vahidettin'in kütüphanesindeki sessiz çalışma saatleri, ailenin huzur dolu yaşantısının temel taşlarını oluşturuyordu. Şimdi ise herkes haneye katılacak yeni üyeyi beklemekteydi. Nazike da 1894 yılının Mart ayında 3. kez doğum yaptı. Dünyaya gelen kız evladı
Rukiye Sabiha Sultan adı verildi. Vahidettin yeni doğan bebeği büyük bir sükûnet ve memnuniyetle karşıladı. Münire Sultan'ın hatırasını yad ederek Ulviye ve Sabiha ile birlikte evlatlarına duyduğu sevgiyi dile getirdi. Nazikeda zorlu geçen bu doğumun ardından bitkin düşmüştü. Tabipler Nazikeda'nın sağlık durumu hakkında endişelerini Vahidettin'e ilettiler. Yapılan muayeneler sonucunda geçirdiği bu ağır sürecin fiziksel hasar bıraktığı ve yeniden hamile kalmasının hayati risk taşıyacağı kendisine bildirildi. Vahidettin bu haberi eşiyle paylaşmak için en uygun zamanı bekledi. Nazikeda'nın sağlığı bir nebze düzeldiğinde durumu ona açıkladı. Nazikeda yeniden evlat sahibi olamayacağı gerçeğiyle yüzleştiğinde büyük bir keder yaşadı. Hanedan mensubu bir şehzade için erkek evlat sahibi olmanın ehemmiyetini bildiğinden eşine karşı mahcubiyet hissetti. Vahidettin, eşinin bu üzüntüsünü gidermek için ona destek oldu. Kendisi için asıl olanın Nazikeda'nın sağlığı ve mevcut evlatlarının huzuru olduğunu vurguladı. Saltanat verasetinde oldukça geride bulunduğunu ve padişahlık gibi bir beklentisi olmadığını belirterek erkek evlat sahibi olma konusundaki toplumsal baskıları önemsemediğini ifade etti. Nazikeda'ya olan bağlılığının ve tek eşlilik sözünün arkasında durduğunu yineledi. Zamanla Nazikeda bu yeni duruma alışmaya başladı. Ulviye Sultan 2 yaşına gelmiş, Sabiha Sultansa sağlıklı bir bebek olarak büyümeye başlamıştı. Feriye Sarayı'nın bahçesinde yankılanan çocuk sesleri Nazikeda'nın tebessüm etmesine vesile oluyordu. Mevcut huzurunun ve eşinin sadakatinin kıymetini bilerek günlerini geçiriyordu. Ancak saray çevrelerinde Vahidettin'in bir erkek varis bırakamamış olması üzerine fısıltılar yayılmaya başladı. Şehzadenin soyunu devam ettirecek bir oğlunun bulunmaması, çevresindekiler tarafından başka evlilikler yapması gerektiği yönünde yorumlanıyordu. Bu telkinler yavaş yavaş Vahidettin'e de ulaştırılacak ve verdiği sözle hanedan beklentileri arasında bir denge kurmak zorunda kalacağı günler yaklaşacaktı. Yıllar akıp gitti. 1895, 1896, 1897. Vahidettin verdiği sözü tutmaya devam ediyordu. Saray çevresinde bu durum geniş yankı buluyordu. Vahidettin Efendi'nin tek eşli olan hayatı, kimi çevrelerce takdirle karşılanırken, kimi çevrelerce alışılagelmişin dışında bulunuyordu. Nazikeda bu bağlılığı her gün hissediyordu. Vahidettin'le geçirdikleri her an, ilk günkü samimiyetini koruyordu. Birlikte yapılan kahvaltılar, dinlenen musikiler ve paylaşılan vakitler, Cemile Sultan'ın geçmişteki endişelerinin yersiz olduğunu kanıtlamıştı. Vahidettin, Nazikeda'ya olan ilgisini hiç kaybetmemişti. Kızları Ulviye 10, Sabiha ise 8 yaşına gelmişti. Her ikisi de eğitimli ve donanımlı sultanlar olarak yetişiyordu. Nazikeda onlara piyano ve Fransızca dersleri verirken, Vahidettin tarih ve edebiyat konularında kızlarını eğitiyordu. Aile hayatı kendi içinde bir bütünlük kazanmıştı. Ancak saraydaki beklentiler ve geleneksel yapı etkisini sürdürüyordu. 1905 yılında Sultan II. Abdülhamit, Vahidettin'i huzuruna davet etti. Padişah, Vahidettin'in tek eşle yaşama kararını sorgulayarak, bir şehzade olarak erkek evlat sahibi olmasının hanedanın geleceği açısından önemini vurguladı. Veraset sırasının değişebileceğini ve hazırlıklı olunması gerektiğini belirtti. Vahidettin saraydan ayrılıp eve döndüğünde oldukça düşünceliydi. Nazikeda, eşinin bu halinden durumu hemen fark etti. Yapılan görüşmeyi öğrendiğinde, hanedan kurallarının ve padişahın arzularının ağırlığını hissetti. Nazikeda, 20 yıllık sadakatin ardından Vahidettin'e bir erkek evlat sahibi olması için rıza gösterebileceğini ifade etti. Vahidettin bu teklif karşısında şaşkınlığını gizleyemedi ve verdiği yemini hatırlattı. Nazikeda ise Cemile Sultan'ın vefatından sonra bu yeminin üzerindeki hukuki ve manevi baskının değiştiğini, artık kararı eşine bıraktığını belirtti. Gözyaşları içinde hanedan soyunun devamı için bu fedakarlığı yapmaya hazır olduğunu dile getirdi. Vahidettin, Nazikeda'nın ellerini tutarak kararlılığını yineledi. Yeminin yalnızca kişilere değil, aralarındaki sevgiye dayandığını belirtti. Başka bir evlilik yapma niyetinde olmadığını ve Nazikeda'nın kendisi için kâfi olduğunu vurguladı.
Nazikeda, eşinin bu tavrı karşısında sessiz kalsa da, sarayın ve padişahın baskısının nasıl bir sonuç doğuracağını, Vahidettin'in bu ısrarlı tutumunu ne kadar sürdürebileceğini düşünmekten kendini alamadı. Vahidettin 1905 yılının sonbaharında bir karar aşamasına geldi. Nazikeda'yı yanına çağırarak kendisiyle bir meseleyi konuşmak istediğini bildirdi. Nazikeda, şehzadenin ciddi tavrından meselenin ehemmiyetini kavradı. Vahidettin, padişahın iradesi ve saray çevresinin telkinlerinin artık görmezden gelinemeyecek bir noktaya ulaştığını ifade etti. Hanedanın devamı için bir erkek varis yetiştirme mecburiyetinin üzerinde büyük bir baskı oluşturduğunu belirtti. Nazikeda, 20 yıl önce verilen sözün ardından bu anın geleceğini bildiğinden sükûnetini korudu. Vahidettin, Nazikeda'nın her zaman birinci hanımefendi olarak kalacağını ve konumunun sarsılmayacağını vurguladı. Nazikeda bu durumu sessiz bir şekilde karşıladı. Zira eşinin 20 yıl boyunca sadakatini korumuş olmasını bir vefa göstergesi olarak kabul ediyordu. Vahidettin, İnşira Hanım'la evlendi. Nazikeda bu merasime dahil olmadı. Vaktini odasında piyano çalarak ve geçmişteki hatıralarını zihninde canlandırarak geçirdi. Kandilli Sarayı'nda başlayan ilk karşılaşmaları ve o dönemde verilen bağlılık sözleri artık geride kalmıştı. Evlilikten sonra Vahidettin, Nazikeda'ya karşı daha ihtimamlı davranmaya başladı. Her akşam onun odasını ziyaret ederek halini hatırını sordu. Nazikeda, eşine karşı herhangi bir kırgınlık beslemediğini belirtse de bu yeni duruma alışmak zaman alıyordu. İnşira Hanım, Nazikeda'ya karşı her zaman saygılı davrandı ve onun saraydaki önceliğini kabul etti. Ancak bu evlilik uzun süreli olmadı. 4 yılın sonunda Vahidettin ve İnşira Hanım yollarını ayırdı. 1911 yılına gelindiğinde Vahidettin, Müveddet Hanım'la bir evlilik gerçekleştirdi. Bu evlilikten 1912 yılında bir erkek evlat dünyaya geldi. Bebeğe Mehmet Ertuğrul adı verildi. Vahidettin, uzun yıllar beklediği erkek varis arzusuna kavuşmuş oldu. Nazikeda bu haberi aldığında Vahidettin'in memnuniyeti için huzur bulsa da şahsi bir hüzün yaşadı. Vahidettin, Nazikeda'nın yanına giderek ona olan minnetini ve sevgisinin değişmezliğini bir kez daha dile getirdi. Müveddet Hanım'ın kendisine bir oğul verdiğini, ancak Nazikeda'nın hayatındaki yerinin bambaşka olduğunu ifade etti. Sonraki yıllarda Vahidettin, Nevvare ve Nevzat Hanımlarla da evlilikler yaptı. Ancak bu süreçte Nazikeda'nın başkadınlık makamı ve saraydaki ağırlığı hiçbir zaman sarsılmadı. Vahidettin her akşam Nazikeda'yı ziyaret etmeyi ve onun fikirlerine danışmayı sürdürdü. Nazikeda, eşinin kalbindeki yerinin korunduğunu bilerek bu yeni hayat düzenini kabullendi. Vahidettin, 1918 yılında Müveddet Hanım'ın akrabası olan Nevvare Hanım'la evlendi. 1921 yılında ise sarayda görevli olan Nevzat Hanım'la bir evlilik gerçekleştirdi. Hanedan gelenekleri çerçevesinde hane genişlese de Nazikeda'nın konumu sarsılmadı. Nazikeda 50 yaşını aşmıştı. Saçlarındaki aklar ve yüzündeki çizgiler zamanın akışını haber veriyordu. Ancak bakışlarındaki ifade ve tavırlarındaki zarafet ilk günkü vasıflarını korumaktaydı. Vahidettin her sabah ilk olarak Nazikeda'nın odasını ziyaret etmeyi sürdürüyordu. Kahvaltı sofralarında hane halkının diğer üyeleri de bulunsa, Vahidettin her zaman Nazikeda'nın yanında yer alıyordu. Kızları Fatma Ulviye Sultan, 1916 yılında İsmail Hakkı Bey ile evlenmiş, Rukiye Sabiha Sultan da yine bir hanedan üyesiyle hayatını birleştirmişti. Nazikeda, torun sahibi olmanın getirdiği yeni bir döneme girmişti. Torunlarının saraydaki varlığı ve Vahidettin'in onlarla geçirdiği vakitler, aile içindeki bağı kuvvetlendiriyordu. Müveddet Hanım, Nazikeda'ya olan saygısını her fırsatta dile getiriyordu. Şehzade Mehmet Ertuğrul'un annesi olarak sarayda önemli bir mevkide bulunmasına rağmen Nazikeda'nın önceliğini her zaman kabul ediyordu. Nevvare Hanım ve Nevzat Hanım da hiyerarşiye ve Nazikeda'nın tecrübesine uygun bir tutum sergiliyorlardı. Nevzat Hanım bir sohbet esnasında Nazikeda'ya, şehzadenin kendisine duyduğu derin bağlılıktan ve hatıralarından sıklıkla bahsettiğini nakletti.
30 yılı aşkın bir süredir devam eden bu birliktelikte Vahidettin, Nazike'ye olan duygularının değişmediğini ifade ediyordu. Bir akşam baş başa kaldıklarında Vahidettin yapılan diğer evliliklere rağmen Nazike'nin kendisi için taşıdığı anlamın eşsiz olduğunu dile getirdi. İlk karşılaştıkları andan itibaren başlayan bu bağın geçen yıllarla birlikte daha da derinleştiğini vurguladı. Nazike'de de Kafkasya'da başlayan çocukluğundan bir şehzadenin baş kadını olmasına kadar geçen süreci değerlendiriyordu. 33 yılı geride bıraktığı bu hayatta eşinin kalbindeki yerinin ve kendisine gösterilen hürmetin değişmediğini bilerek sükûnetini muhafaza ediyordu. Bu bağlılık ve karşılıklı saygı, genişleyen aile yapısı içerisinde Nazike'nin huzur bulmasını sağlıyordu. Osmanlı Devleti'nde 1918 yılının Temmuz ayında büyük bir değişim yaşandı. Sultan Mehmet Reşat vefat etti. Vahidettin 57 yaşındaydı. Geçmişte veraset sırasında önünde birçok şehzade bulunduğu için tahta çıkmayı beklememişti. Ancak zamanla bu durum değişmiş ve sıra kendisine gelmişti. Nazike bu gelişmeyi öğrendiğinde şaşkınlık yaşadı. Vahidettin'in o güne dek sakin bir hayat süren, kitaplarla ve musikiyle ilgilenen bir şahsiyet olarak devleti yönetecek olması onu düşündürüyordu. Vahidettin bu durumun bir görev ve sorumluluk olduğunu dile getirerek hazırlıklarını tamamladı. 4 Temmuz 1918 tarihinde cürus töreni icra edildi. Vahidettin, 6. Mehmet adıyla padişah olarak tahta çıktı. İstanbul'da toplar atıldı ve dualar okundu. Nazike töreni takip ederken hem bir gurur hem de geleceğe dair bir endişe hissediyordu. Vahidettin padişah olduktan sonra Nazike'ye Başkadın Efendi ünvanını tevcih etti. Valide Sultan makamının boş olması sebebiyle Nazike hane halkının en üst mertebesindeki kişi konumuna geldi. Vahidettin, diğer eşlerinin mevcudiyetine rağmen Nazike'nin hayatındaki önceliğinin ve ilk eş olmasından kaynaklanan hukukunun altını çizdi. Saray çevresinde Nazike'nin Başkadın Efendi olması ve padişahın ona duyduğu sarsılmaz teveccüh konuşulmaya başlandı. Müveddet Hanım, bir erkek evlat sahibi olmasına rağmen Nazike'nin bu kıdemini ve makamını saygıyla karşıladı. Nazike 52 yaşındaydı. Yıldız Sarayı'nda kendisine tahsis edilen ikametgahında asil duruşunu muhafaza ediyordu. Vahidettin, yoğun devlet işleri arasında her sabah Nazike ziyaret etmeyi ve onunla vakit geçirmeyi ihmal etmiyordu. Avlu babasını da Nazike'den bahsetmeye başlamıştı. Kendisine yönelik yapılan nitelendirmeler karşısında o, kökenlerini ve mütevazı kimliğini hatırlayarak karşılık veriyordu. Fiilen hanedanın en kıdemli kadın üyesi olarak büyük bir sorumluluk üstlenmişti. Nazike yeni makamının gerekliliklerini büyük bir titizlikle yerine getirmeye başladı. Darülaceze gibi hayır kurumlarına, okullara ve ihtiyaç sahiplerine yönelik yardım faaliyetlerini organize etti. Özellikle Kafkasya kökenli ihtiyaç sahiplerine ve zor durumda kalan mültecilere destek sağladı. Vahidettin, eşinin bu yardımseverliğini ve idari kabiliyetini takdirle karşılıyordu. Ancak bu dönemde Birinci Dünya Savaşı'nın getirdiği zorluklar iyice hissedilmekteydi. Devlet, askeri ve siyasi açıdan güç bir süreçten geçiyordu. Vahidettin, geleceğe dair endişelerini Nazike ile paylaşıyor, Nazike ise her zaman olduğu gibi eşine destek vererek bu günlerin birlikte aşılacağına dair inancını dile getiriyordu. Önlerindeki yılların getireceği siyasi değişimler ve zorlu mücadeleler henüz belirsizliğini korurken, Nazike Başkadın Efendi olarak eşinin yanındaki yerini muhafaza ediyordu. Yıldız Sarayı'nın penceresinden İstanbul'u seyreden Nazike şehrin her köşesinde hissedilen ağır havayı gözlemliyordu. Boğaz ve minarelerin silüeti değişmese de halkın üzerindeki endişe belirginleşmişti. Zorlu bir sürecin ardından devletin geleceği belirsiz bir noktaya evrilmişti. Nazike Başkadın Efendi olarak hayır işlerine aralıksız devam ediyordu. Her sabah sağlık kurumlarını ziyaret ederek vatanı için mücadele edenlerle bir araya geliyor, onlara moral desteği sağlıyordu. Hizmetlerinden dolayı kendisine minnet duyanlar, onu hanedanın şefkatli bir simgesi olarak kabul ediyordu. Eğitim kurumlarına yaptığı ziyaretlerde çocukların gelecekteki önemine vurgu yapıyor, ihtiyaç sahibi öğrencilere kıyafet, kitap ve gıda desteği ulaştırılmasına öncülük ediyordu.
Görevli öğretmenler onun bu yardımsever tutumunu takdirle karşılıyordu. Kendi kökenlerini unutmayan Nazikeda, Kafkasya'dan göç etmek zorunda kalanlarla özel olarak ilgileniyordu. Onları sarayda kabul ederek dertlerini dinliyor ve benzer bir geçmişten geldiğini belirterek aralarında bir bağ kuruyordu. Ayrıca o dönemde zor duruma düşen yabancı mültecilere de insani yardım elini uzatıyordu. Vahidettin bu geniş kapsamlı yardım faaliyetlerini merakla takip ederken, Nazikeda yardıma muhtaç olmanın milliyetinin olmadığını dile getiriyordu. 1918 yılının sonlarına doğru Avusturya İmparatoriçesi Zita İstanbul'u ziyaret etti. Nazikeda, konuğunu Yıldız Sarayı'nda büyük bir zarafetle karşıladı. 52 yaşında olmasına rağmen asil duruşuyla dikkat çeken Nazikeda ile genç imparatoriçe arasında samimi bir görüşme gerçekleşti. Her iki devletin de içinde bulunduğu siyasi sarsıntılar sohbetin ana konusunu oluşturdu. Geleceğin belirsizliği karşısında her iki kadın da metanetli kalmaya çalıştı. Avrupa basını, Nazikeda'dan Osmanlı Devleti'nin son temsilcilerinden biri olarak övgüyle bahsediyordu. Onun nezaketi ve hayırseverliği gazete sütunlarında geniş yer buluyordu. Küçük yaşta Kafkasya'dan gelen bir genç kızın, kıtanın en çok konuşulan simalarından biri haline gelmesi dikkat çekiciydi. Vahidettin, eşinin halk nezdindeki bu itibarını takdirle karşılıyordu. Nazikeda ise eşine duyduğu güveni her fırsatta dile getirerek ona destek oluyordu. Ancak her ikisi de yaklaşan siyasi fırtınaların ve işgal girişimlerinin farkındaydı. Anadolu'da başlayan hareketlilik ve İstanbul üzerindeki baskılar, saraydaki akşam sohbetlerinin en önemli meselesi haline gelmişti. Nazikeda, eşinin endişelerini paylaşırken her zaman olduğu gibi birlik ve beraberlik vurgusu yaparak sükûnetini koruyordu. Anadolu'da 1919 yılının Mayıs ayında İstiklal mücadelesi filizlenirken, Vahidettin gelişmeleri Yıldız Sarayı'ndan büyük bir endişeyle takip ediyordu. Ahmet Tevfik Paşa ve damat Ferit Paşa hükümetleri arasında çözüm arayışları sürse de belirsizlik her geçen gün artıyordu. Nazikeda, eşinin omuzlarındaki ağır yükün etkisiyle nasıl bitkin düştüğüne şahitlik ediyordu. Vahidettin, İstanbul'un yabancı askeri unsurların denetimi altında olması karşısında ne yapılabileceği konusunda derin düşüncelere dalıyordu. Yabancı askeri birliklerin İstanbul sokaklarındaki mevcudiyeti, Nazikeda içinde derin bir üzüntü kaynağıydı. Sarayın pencerelerinden bu manzarayı izlerken, devletin eski gücüyle mevcut durumu arasındaki tezatı açıkça görüyordu. 1920 yılında İstanbul resmen işgal edildi ve Meclis-i Mebusan kapatıldı. Ankara'da kurulan yeni meclisin padişah otoritesinden bağımsız hareket etmesi, Vahidettin'i idari ve manevi bir çıkmaza sürükledi. Vahidettin, tarihin kendisini nasıl anacağı konusunda ciddi kaygılar taşıyordu. Ankara ile saray arasındaki gerilim, karşılıklı beyannameler ve hukuki tartışmalarla tırmanırken, saray çevresi bu hareketi kontrol dışı bir kalkışma olarak görüyor, Ankara tarafı ise padişahın hür iradesiyle hareket edemediğini savunuyordu. Bu süreçte Nazikeda, ailevi bir yol ayrımının eşiğine geldi. Kızı Fatma Ulviye Sultan'ın eşi İsmail Hakkı Bey'in Ankara tarafına destek vermesi saraydaki dengeleri sarstı. 1922 yılının Eylül ayında Anadolu'daki mücadele kesin bir başarıyla sonuçlandı. İzmir'in geri alınması tüm ülkede kutlanırken, Yıldız Sarayı'nda sessiz ve bekleyiş dolu bir hava hakimdi. Vahidettin bu başarının kendi idaresinin dışında gerçekleştiğinin ve otoritesinin sarsıldığının farkındaydı. Nazikeda bu zorlu günlerde eşinin yanındaki yerini koruyarak ona manevi güç vermeye çalıştı. Ekim ayına gelindiğinde Ankara'da saltanatın geleceği üzerine tartışmalar yoğunlaştı. 1 Kasım 1922 tarihi yaklaşırken Nazikeda, sarayda büyük bir değişimin eşiğinde olduklarını hissediyordu. Geleceğin neler getireceği bilinmezken hayatlarının en büyük dönüm noktasına doğru ilerliyorlardı. Ankara Meclisi 1 Kasım 1922 tarihinde saltanatı kaldırdı. Vahidettin artık padişah unvanını taşımıyordu ve yalnızca halife sıfatıyla makamında kalmıştı. Nazikeda bu haberi aldığında büyük bir tedirginlik yaşadı.
Vahidettin, değişen siyasi dengeler ve güvenliğine yönelik endişeler nedeniyle oldukça düşünceli bir ruh haline bürünmüştü. Sarayda belirsizliğin hakim olduğu günler birbirini izledi. Vahidettin, hayatına yönelik risklerin arttığını düşünerek İngiliz yetkililerle irtibata geçti. 16 Kasım akşamı Nazike Dayı yanına çağırarak sarsıcı kararı açıkladı. Can güvenliğini korumak amacıyla ertesi sabah bir İngiliz gemisiyle Malta'ya gitmek üzere yola çıkacağını bildirdi. Nazike de bu ani ayrılık kararı karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadı. Vahidettin, mevcut şartlar altında kalmasının mümkün olmadığını, kendisiyle birlikte yalnızca oğlu Mehmet Ertuğrul Efendi'nin gelebileceğini belirtti. Nazike de ve diğer aile üyelerinin şimdilik İstanbul'da kalmaları gerektiğini, şartlar uygun olduğunda onları da yanına aldıracağını ifade etti. Nazike de 37 yıllık birlikteliğin ardından gelen bu ayrılığa karşı çıksa da, Vahidettin bunun geçici bir durum olduğunu söyleyerek eşini teskin etmeye çalıştı. 17 Kasım sabahı hava yağmurluydu. Vahidettin erkenden hazırlandı ve Nazike Dağ ile vedalaştı. Birbirlerine duydukları bağlılığı dile getirdikleri bu son görüşmenin ardından Vahidettin saraydan ayrıldı. Bir araçla Dolmabahçe kıyısına giderek kendisini bekleyen vasıtaya bindi. Boğaz'da demirlemiş olan Malaya isimli İngiliz savaş gemisine ulaştığında yağmur altında İstanbul'u son kez geride bırakıyordu. Nazike de saraydaki odasından Boğaz'a bakarken büyük bir yalnızlık hissiyle baş başa kaldı. 56 yaşındaydı ve hayat arkadaşının gidişiyle saraydaki atmosfer tamamen değişmişti. Vahidettin'in ayrılışı saray halkı arasında hızla yayıldı ve büyük bir şaşkınlık yarattı. Nazike de kimseyle görüşmeden odasına çekilerek geçen 37 yılı ve ilk karşılaştıkları anı zihninde canlandırdı. Takip eden günlerde Vahidettin'in akıbetine dair bir bilgi alınamadı. Nazike de ve hanenin diğer üyeleri büyük bir endişe içinde beklediler. Aralık ayına gelindiğinde beklenen haber ulaştı. Vahidettin Malta'ya varmıştı ve sağlık durumu iyiydi. Gönderdiği mektupta ailesini en kısa sürede yanına aldıracağını belirtiyordu. Nazike de mektubu okuduğunda bir nebze olsun huzur bulsa da yeniden kavuşacakları günün belirsizliği sürmekteydi. Nazike de ve beraberindeki haneler Feriye Sarayı'na nakledildi. Bir zamanlar huzurlu günlerin geçtiği bu mekan artık dış dünyayla bağın kesildiği bir yer haline almıştı. Dışarı çıkmalarına izin verilmiyor, ziyaretçi kabul edilmiyordu. Tek yapabildikleri beklemekti. Günler ayları kovaladı ve 1923 yılına girildi. Vahidettin Malta'dan ayrılarak önce Hicaz'a, ardından İtalya'ya geçti ve Sanremo kasabasına yerleşti. Nazike de eşinden gelen mektupları büyük bir dikkatle okuyordu. Mektuplarda özlem dile getiriliyor ve kavuşacakları günün yakın olduğu vurgulanıyordu. Günlük hayat belli bir rutin içerisinde akıyordu. Nazike de vaktini pencereden denizi seyrederek ve piyano çalarak değerlendiriyordu. Vahidettin'in en sevdiği eserleri icra ederken zihninde eski hatıraları canlandırıyordu. Müveddet Hanım ve Nevzat Hanım'la bir araya gelerek sabretmeye çalışıyorlardı. Nazike de eşine duyulan ortak özlemi paylaşıyor ve çevresindekilere destek olmaya gayret ediyordu. 1924 yılının Mart ayında yeni bir hukuki düzenleme yapıldı. Halifelik makamının kaldırılmasıyla birlikte hanedan üyelerinin tamamı için yurt dışına çıkış kararı verildi. Nazike de bu haberi aldığında büyük bir şaşkınlık yaşadı. 10 Mart sabahı görevliler saraya gelerek hazırlıkların tamamlanmasını istediler. Ülkeyi terk etmeleri için kısıtlı bir süre tanınmıştı. Nazike de yıllardır biriktirdiği eşyalarından, piyanosundan ve kitaplarından ayrılmak zorunda kalarak yalnızca bir bavul hazırlayabildi. İstanbul'dan ayrılma vakti geldiğinde şehir arkada kalırken, Nazike de 58 yıl önce küçük bir sultan adayı olarak geldiği bu topraklara veda ediyordu. Yolculuk trenle Viyana ve Paris üzerinden İtalya'ya doğru devam etti. Uzun ve yorucu geçen bu seyahat boyunca Nazike de eşine kavuşma düşüncesiyle metanetini korudu. Nihayet Sanremo'ya ulaşıldığında istasyonda kendilerini bekleyen Vahidettin görüldü. Geçen zamanın etkisiyle zayıflamış ve yaşlanmış olsa da duruşunu muhafaza ediyordu.
16 aylık ayrılığın ardından Nazikeda ve Vahidettin yeniden bir araya geldiler. İkisi de bu kavuşmanın getirdiği yoğun hisler içindeydi. Artık saray yaşamı, hizmetliler ve eski imkanlar geride kalmıştı. İtalya'nın bu sakin kasabasında ellerinde kalan en değerli varlık birbirlerine olan bağlılıklarıydı. Sanremo'daki Villa Nobel, geçmişteki ihtişamdan uzak, dar odaları ve kısıtlı imkanlarıyla sade bir yapıydı. Nazikeda bu yeni yaşam alanını yadırgamadan kabullendi. Vahidettin'le yeniden bir arada olmak onun için her türlü fiziksel eksikliğin ötesindeydi. İlk günler saray hayatından bu mütevazı villaya geçişin getirdiği alışma süreciyle geçti. Vahidettin maddi imkanların kısıtlılığı sebebiyle bu şartlarda yaşamak zorunda kaldıklarını ifade etti. Mısır'dan gelen destekler ve kısıtlı yardımlar villanın giderlerini karşılamaya ancak yetiyordu. Nazikeda, eşine destek vererek birlikteliklerinin her türlü mekandan daha kıymetli olduğunu vurguladı. Vahidettin, eşinin bu metanette duruşunu ve saray hayatını geride bırakıp şikayet etmeksizin bu şartlara uyum sağlamasını takdirle karşıladığını dile getirdi. Villadaki günlük hayat belirli bir düzene girdi. Sabahları yapılan kahvaltıların ardından Vahidettin, memleketten gelen haberleri takip etmeye çalışıyordu. Türkiye'deki yeni yönetim şekli ve yaşanan köklü değişimler, Vahidettin'in en önemli gündem maddesiydi. Geçmişteki padişahlık makamıyla bugünkü durumu arasındaki tezat, onun zihnini sıklıkla meşgul ediyordu. Nazikeda ise geçmişe takılıp kalmamanın ve mevcut sağlığın kıymetini bilmenin önemini hatırlatarak eşine moral veriyordu. Müveddet Hanım, Nevvare Hanım ve Nevzat Hanım da aynı villada ikamet etmekteydi. Hizmetli kadrosunun bulunmaması sebebiyle ev işlerini hane halkı paylaşıyordu. Nazikeda, hanenin en büyüğü olarak yemek ve temizlik gibi işlerle bizzat ilgileniyordu. Bu süreçte Vahidettin'in sağlık sorunları belirginleşmeye başladı. Kalp rahatsızlığı sebebiyle zor günler geçiren Vahidettin için tıbbi imkanlara ulaşmak kısıtlı bütçe nedeniyle güçleşmişti. Maddi sıkıntılar arttıkça Nazikeda, şahsi mücevherlerini elden çıkarmaya karar verdi. Kafkasya'dan getirdiği ve ailesinden yadigar kalan takıları evin ihtiyaçlarını karşılamak adına sattı. Vahidettin, eşinin hatıralarından vazgeçmesine üzülse de Nazikeda, asıl kıymetin nesnelerde değil, kalpteki bağlılıkta olduğunu ifade etti. Akşamları villa bahçesinde yapılan sohbetlerde eski günler yad ediliyordu. Vahidettin, Nazikeda'yı ilk kez Kandilli'de piyano çalarken gördüğü anı ve o günkü hislerini sıklıkla anlatıyordu. Aradan geçen onlarca yıla ve yaşanan onca kayba rağmen aralarındaki bağın kuvveti bu zorlu sürgün günlerinde en büyük dayanakları haline gelmişti. 1926 yılının Mayıs ayına gelindiğinde Vahidettin'in durumu iyice ağırlaştı. Hastalığı sebebiyle yatağa mahkum olan Vahidettin'in yanından Nazikeda bir an olsun ayrılmadı. Eşinin sağlığına kavuşması için elinden gelen her türlü ihtimamı göstererek umudunu korumaya devam etti. Vahidettin'in 16 Mayıs 1926 sabahı sağlık durumu ciddi bir aşamaya geldi. Nefes almakta güçlük çeken Vahidettin için hızlıca tıbbi yardım istendi. Ancak müdahale imkanları yetersiz kaldı. Nazikeda eşinin yanına oturarak elini tuttu ve bu zor anlarda ona destek olmaya çalıştı. Vahidettin zayıf bir sesle Nazikeda'ya seslendi. Nazikeda ise yanından ayrılmayacağını belirterek ona güç verdi. Vahidettin ilk karşılaştıkları andan itibaren duyduğu sevgiyi ve bağlılığı son kez ifade etti. Nazikeda bu bağlılığın kendisi için her zaman en değerli unsur olduğunu dile getirdi. Vahidettin eşine geçmişte daha müreffeh bir hayat vaat ettiğini, ancak gelinen noktada kısıtlı imkanlar ve sürgün şartlarında kalındığı için üzüntü duyduğunu belirtti. Nazikeda ise asıl vaadin sevgi olduğunu ve bu sevginin eksiksiz yaşandığını vurguladı. Öğleden sonra Vahidettin 65 yaşında hayata gözlerini yumdu. Nazikeda 41 yıllık birlikteliğin ardından eşinin son anlarına sükûnet içinde tanıklık etti. Vahidettin'in naaşı nakledildiği Şam'da Sultan Selim Camii haziresine defnedildi. Maddi imkansızlıklar sebebiyle Nazikeda bu yolculuğa katılamayarak Sanremo'da kaldı. Vefatın ardından geçen günlerde Nazikeda derin bir sessizliğe büründü. Müveddet Hanım, Nazikeda'ya destek olmaya çalışarak hayatın sorumluluklarını hatırlattı. Nazikeda zamanla kızları Fatma Ulviye Sultan ve Rukiye Sabiha Sultan da Vahidettin'in oğlu Mehmet Ertuğrul Efendi için
metanetini koruması gerektiğini kabul etti. Maddi yetersizlikler sebebiyle Sanremo'da kalmak mümkün olmadığından aile Fransa'nın Menton şehrine taşındı. Nazike de artık 60 yaşındaydı ve hayatını bir şekilde sürdürüyordu. 1929 yılında daha uygun yaşam koşulları sunan Kahire'ye geçtiler. Nazike de Mısır'da kızlarıyla birlikte yaşamaya devam etti. Geçen yıllar boyunca Vahidettin'in hatırası Nazike'nin zihninde her zaman taze kaldı. Gençlik yıllarına dair anılar ve Kandilli'deki piyano tınıları yalnız kaldığı anlarda kendisine eşlik etti. Vahidettin'in vefatından sonra 15 yıl daha yaşayan Nazike de bu süreci sabırla ve anılarına sadık kalarak tamamladı. Bir gün yeniden kavuşacaklarına dair inancını koruyarak ömrünün son demlerini geçirdi. Kahire'de 4 Nisan 1941 tarihinde Nazike de 74 yaşında hayata gözlerini yummak üzereydi. Bedeni yorgun olsa da zihni berraktı. Yanında oturan kızları Fatma Ulviye Sultan ve Rukiye Sabiha Sultan annelerinin durumunu endişeyle takip ediyordu. Nazike de kızlarına kendisini iyi hissettiğini belirterek onları teskin etmeye çalıştı. Zihninde hayatının uzun yolculuğu canlanıyordu. Abazya'da başlayan çocukluğu, İstanbul'a gelişi, küçük bir sultanken Osmanlı Devleti'nin en yüksek mevkilerinden birine ulaşması, ardından gelen sürgün yılları ve kısıtlı imkanlar. Tüm bu yılların merkezinde Vahidettin vardı. Kandilli'deki o ilk karşılaşmayı, piyano çalarken kapıda beliren genç şehzadenin bakışlarını hatırladı. Birlikte geçen 41 yıl, yaşanan mutluluklar, zorluklar ve ayrılıklar tek tek gözünün önünden geçti. Vahidettin'in hanedan gelenekleri gereği yaptığı diğer evliliklere rağmen aralarındaki bağın ve sadakatin sarsılmadığını bir kez daha hissetti. Nefes alıp vermesi yavaşlarken kızları annelerine olan sevgilerini dile getiriyordu. Nazike de 15 yıl önce ebediyete uğurladığı Vahidettin'e kavuşma vaktinin geldiğini ifade etti. Herkesin bir gün bu dünyadan ayrılacağını hatırlatarak kızlarıyla vedalaştı. Son anlarında ismi dudaklarından usulca döküldü ve huzur içinde son nefesini verdi. Cenaze merasimi Kahire'de icra edildi. Merasime hanedan üyeleri, sarayda görev yapmış şahsiyetler ve Kafkasya kökenli dostları katıldı. Naaşı Abbasiye mezarlığına defnedildi. Mezar taşına ismi, unvanı ve doğumla vefat tarihleri yazıldı. Vahidettin'in naaşı Şam'da, Nazike'nin naaşı ise Kahire'de bulunsa da aralarındaki sevgi ve bağlılık hikayesi zihinlerde yer etti. İlk bakışta başlayan saraylardan sürgüne uzanan ve her türlü zorluğa rağmen eksilmeyen bu bağlılık, tarihin sessiz tanıklığına emanet edildi. Bir zamanlar piyano tınıları eşliğinde başlayan bu yolculuk, iki ruhun ebediyette buluştuğu inancıyla son buldu. Nazike'de ve Vahidettin'in hayat yolculuğu sona erse de, geride bıraktıkları bağlılık hikayesi nesiller boyu hatırlanmaya devam etti. Osmanlı Devleti tarihteki yerini alırken bu kişisel sadakat öyküsü zamanın ötesine geçti. Vahidettin'in naaşı Şam'da Sultan Selim Camii haziresinde bulunmaktadır. Bir dönemin hükümdarı olan bu şahsiyetin mezar taşında 6. Mehmet Vahidettin ibaresi yer alır. Nazike de ise Kahire'deki Abbasiye mezarlığında sükûnet içinde yatmaktadır. Mezar taşında Emine Nazike Dağı ismi ve hayat tarihlerini içeren sade bir ifade bulunur. Aralarındaki mesafe şehirlere yayılsa da hayatları boyunca sürdürdükleri manevi bağ kopmamıştır. Bu birliktelik, sevginin maddi güçten ve unvanlardan daha kalıcı olabileceğini göstermiştir. Vahidettin iktidarını ve saraylarını kaybetmesine rağmen Nazike Eda'nın desteğini ve sevgisini ömrünün sonuna kadar muhafaza etmiştir. Nazike Eda ise Kafkasya'dan İstanbul'a uzanan en üst mevkiden sürgün hayatına evrilen bu süreçte Vahidettin'in yanındaki yerini hiçbir zaman terk etmemiştir. 41 yıl süren evliliklerinin ardından gelen 15 yıllık yalnızlık döneminde de bu sadakatini korumuştur. Kandilli Sarayı'nda piyano başında başlayan o ilk karşılaşma, her ikisinin de hayatını kökten değiştirmişti. Vahidettin, hanedan gelenekleri ve varis ihtiyacı sebebiyle 20 yıl sonra tek eşlilik sözünü esnetmek zorunda kalsa da,
Nazike Eda'nın kalbindeki yeri her zaman müstesna kaldı. Diğer evliliklerine rağmen her akşam Nazike Eda'nın yanına giderek ona olan önceliğini ve hürmetini dile getirmeyi sürdürdü. Nazike Eda ise bu durumu hanedan sorumlulukları çerçevesinde karşıladı. Çünkü Vahidettin'in kendisine olan asıl bağlılığından şüphe duymadı. Sürgün yıllarında Sanremo'daki mütevazı villada tüm ihtişam geride kaldığında, ellerinde kalan tek gerçek yine birbirlerine duydukları güven oldu. Hizmetlilerin ve zenginliğin olmadığı o dar odalarda, birlikte olmanın verdiği sükûnetle teselli buldular. Vahidettin'in vefatıyla hayatının yarısını kaybettiğini hisseden Nazike Eda, ömrünün kalan kısmını bu hatıralara tutunarak tamamladı. Vefatının üzerinden geçen onlarca yıla rağmen bu hikaye nezaketin ve sadakatin bir simgesi olarak varlığını sürdürmektedir. Saraylar müzeye, imparatorluklar hatıraya dönüşse de sergilenen bu insani duruş unutulmamıştır. Zorluklar, hatalar ve kayıplarla dolu bu uzun yol, iki insanın birbirine olan sözünü her şeyin üstünde tutmasıyla neticelenmiştir. Ebediyete intikal eden bu iki ruhun hikayesi, tarihin sessiz tanıklığında yerini almıştır.